Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere patatesli pide tarifiyle geldim. Çok güzel bir pide tarifidir. Sizler de denediğinizde mutlaka memnun kalacaksınız. Şimdi sizleri fazla bekletmeden tarifime geçiyorum ve iyi seyirler diliyorum. Karıştırma kabımın içerisine öncelikle 1 su bardağı ılık suyu alıyorum. Su bardağı ölçüsü 250 ml. Ardından 1 su bardağı ılık süt ekliyorum. Su bardağı ölçüsü 250 ml. Sonrasında 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 125 ml. 1 paket kuru maya ve 1 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Tüm malzemeyi çırpıyorum. Sonrasında elemiş olduğum unumdan eklemeye başlıyorum. Yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekliyorum. Herkeste bu durum değişkenlik gösterecektir. Bu yüzden ununuzu lütfen kontrollü bir şekilde eklemeyi unutmayın. Ardından 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Şöyle üstünden biraz karıştırdıktan sonra diplerden de bu şekilde üste doğru karıştırıyorum. Tekrardan hamurun kıvamına göre un eklemeye devam ediyorum. Spatula ile iyice karıştırdıktan sonra spatulayı kenara alıyorum ve elimle tekrardan yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru iyice yumruklayarak yoğuruyorum ki daha güzel özlü bir hamur olsun. Gördüğünüz gibi çok güzel özlü bir hamur elde ettim. Şimdi hamurumun üstünü önce bir poşetle, daha sonra da bir bezle örtüyorum ve ılık bir ortamda 1 saat mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum mayalanırken ben de iç harcı için tavama 1 çay bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ ekliyorum. 1 adet yemeklik doğramış olduğum kuru soğanı ilave ediyorum. Soğanı biraz kavurduktan sonra 1 tatlı kaşığı salça ekliyorum. Ardından haşlayıp ezmiş olduğum 6 adet orta boy patatesi ekliyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Patatesi haşlarken biraz tuz ilave ettiğim için tuzu bu yüzden az koydum. Pidemin patatesli iç harcı hazır. Şimdi soğuması için kenara alıyorum. Kenara mayalanması için bıraktığım hamurumun üzerine açıyorum. Çok güzel mayalanmış ve kabarmış. Biraz havasını aldıktan sonra masaya alacağım. Biraz un serptikten sonra hamuru masaya alıyorum. Hamuru böyle dıştan ve hamurum hazır. Şöyle güzelce yuvarladım. Şimdi bir kesme aparatıyla hamurumu eşit parçalara ayıracağım. Sizler de hamurunuzu eşit parçalara ayırın. Beze sayılarında değişkenlik olabilir. Kesip bölmüş olduğum hamurumdan yuvarlak bezeler yapıyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Bildirimleri açmazsanız kanalımdaki tariflerden haberdar olamazsınız. Bu yüzden bildirimleri açmanız gerekiyor. Abonelikler ücretsizdir. Bu konuda tereddüt etmeyin lütfen. Değerli yorumlarınızı da bekliyor olacağım. Gerçekten yorumlarınız benim için çok kıymetli. Lütfen yorum yapmayı unutmayın.
Tüm hamurları yuvarlayıp bezelerine ayırdım. Toplamda 8 adet bezem oldu. Bezeleri bu şekilde parmak uçlarımla yuvarlak bir şekilde açıyorum. Diğerlerini de aynı şekilde yapıyorum. Parmak uçlarımla küçük bir pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Tüm hamurları açtıktan sonra patatesli iç harcından eşit bir şekilde hepsini dağıtıyorum. Sonra da harcı üzerine yayıyorum. Bence bu pideye patatesli harç çok yakışıyor gerçekten. Siz de muhakkak deneyin. İç harcı gerçekten de epey bir bol oldu. Bu yüzden de çok lezzetli oldu zaten. Tüm harcı koyup yaydıktan sonra parmak uçlarımla bu şekilde kapattıktan sonra iyice bastırıyorum. Parmak uçlarımla iyice bastırıp kapatıyorum ki açılma olmasın. Tüm hamurlara aynı işlemi uyguluyorum. Tüm hamurları kapattıktan sonra parmak uçlarımla pide şekli veriyorum. Yapımı gerçekten çok zevkli. Ve iki tarafından uzatarak çekiştiriyorum. İkinci hamura da aynı işlemi uyguluyorum. Yine parmak uçlarımla pide şekli veriyorum. Tekrardan iki ucundan çekiştirerek uzatıyorum hamuru. Ve sonrasında pidelerimi yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine diziyorum. Şimdi diğer pidemi de yapıyorum. Ben bu pideleri yaparken gerçekten çok eğlendim. Çok zevkliydi. Hem yapımı zevkli ve kolaydı hem de yemesi bir o kadar harikaydı. Şimdi pidelerin üzerine süreceğim harcını yapıyorum. Bunun için bir yemek kaşığı un, yarım su bardağı soğuk su ve yarım su bardağı kaynar su gerekli. Önce unla soğuk suyu bu şekilde çırpıyorum. Daha sonra diğer yarım bardak kaynar suyu ilave ediyorum. Onu da çırpıyorum. Ve tepsiye dizmiş olduğum pidelerimin üzerine sürüyorum. Tüm pidelerin harcını sürdüm. Şimdi üzerlerine susam serpiyorum. Ben bir tepsisini susamlı, bir tepsisini de çörek otlu yaptım. Siz dilerseniz hem susamı hem çörek otunu karıştırıp ikisini de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Kalan diğer hamurların da şeklini verdikten sonra tepsiye diziyorum. İkinci tepsim de hazır. Şimdi üzerlerine hazırlamış olduğum sostan sürüyorum. Üzerlerine çörek otu serptikten sonra önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırında pişiriyorum. Ve pidelerim pişti. Yumuşacık ve çok güzel oldular. Toplamda 8 adet patatesli pidem oldu. Şimdi sizlere dilimleyip pidelerimin iç dokusunu göstermek istiyorum. Sizlerin de görmüş olduğu gibi gerçekten yumuşacık ve harika pideler.
Sizler de bu güzel tarifi mutlaka deneyin derim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden de anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyor olacağım. Lütfen tariflerimle ilgili yorumlarınızı bana yazın. Şimdiden teşekkür ederim. Hoşça kalın.